Selamlar dostlarım. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu bir onarım videosu olacak. Geçen gün aracın yolcu tarafı emniyet kemer başlığında bir problem çıktı. Emniyet kemeri kilitli kaldı, zor çıkardım. O yüzden bu mekanizmayı kontrol etmek istiyorum. Emniyet kemerinin baş kısmının girdiği seat belt buckle denen mekanizma, koltuk kısmındaki mekanizma. Ona bir bakacağım, ne olmuş bir bakacağım, kontrol edeceğim. Gerekirse koltuğu sökeceğiz ve onu alıp evde üzerinde bakım çalışması yapacağım. Şimdi basit birkaç yöntem deneyelim. Bakalım düzeltebilecek miyiz? Olmazsa parçayı söküp eve çıkaracağız. Şimdi çalışmaya geçelim. Evet dostlar, işte problemli parçamız bu. Gördüğünüz gibi mekanizma içine basılı durumda kaldı. Şu anda hiçbir şekilde hareket yok. Yaylı bir mekanizma bu ama oynamıyor. Biraz WD-40 ve yukarıdan yapacağımız hafif bir baskıyla bakalım bunu kurtarabilecek miyiz? Eğer kurtaramazsak koltuğu söküp bunu çıkarıp eve alacağız. Başka çare de yok. Bir bakalım kurtarılabilir mi? Durumu nasıl olacak? Daha sonra tekrar durumu değerlendirelim. Evet dostlar, ilk aşama olarak biraz mucizevi ürünümüz WD-40'tan mekanizmamızın içine sıkıp sıkışıklığı gidermeyi deneyelim. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Bir parça da şu şekilde özel klips açıcılarımızla zorlamadan ve sıkışıklık varsa gidermeye çalışalım ki bakın burada tırnak mekanizması çalışıyor, sadece başlık sıkışmış. Umarım onu da kurtarabiliriz. Yaydan kaynaklı bir sorun gibi geliyor bana. Biraz deneyelim bakalım. Diğerini de kontrol ediyorum. Onda direkt mekanizmanın üzerinde. Nereden sıkıştıysa o noktayı bulmaya çalışıyorum dostlar ama evet dostlar, bir süre cebelleşmenin ardından maalesef WD-40'ın buna şu an bir etkisi yok. Bunu içeriden bir sıkışma var. Büyük ihtimalle ya kırılan bir tırnak ya da yerinden çıkan bir yay bunun sıkışmasına sebep oluyor. Yapabileceğimiz tek şey bu başlığı söküp evde üzerinde çalışmak. Şimdi bu başlığı sökmek için yapmamız gereken koltuğu sökeceğiz. Koltuğu 4 tane cıvata tutuyor. Bu 4 cıvatayı yerinden çıkarıp emniyet kemer başlığımızı hızlı bir şekilde yerinden çıkaracağız ve alıp evde, atölyemizde bunun üzerinde çalışacağız. Şimdi işe koyalım.
Evet dostlar, emniyet kemer mekanizmamız gördüğünüz gibi koltuğun içinde bir kapakla koruma altında alınmış. 2 tane vida tutuyor bunun. Şimdi o vidaları yerinden çıkaracağız ama biraz VD40 işimizi görür gevşetme açısından. Rahat çıkarmamızı sağlar vidaları. Bunlar 25 yıldır hiç ellenmemiş, açılmamış vidalar dostlar. Fabrikanın üzerine taktığı şekilde duruyor. Bu bile büyük bir şeref. Evet, kapağımız çıktı. İşte şu civatayı buradan söktüğümüzde mekanizmamızı alacağız ve üzerinde evde çalışmaya devam edeceğiz. Evet dostlar, işte mekanizmamız çıktı. Fabrikanın kullanmış olduğu cıvata bile şöyle görüyorsunuz, kırmızı seal diyorlar buna. Zor çıkmasını sağlıyor vidanın. Bu bile hala üzerinde gördüğünüz gibi. Gerçekten Japonların orijinalitesine hayran kalmamak mümkün değil. Evet dostlar, şimdi bu mekanizmayı eve çıkaracağım. Atölyemizde bir çalışalım bakalım. Neler yapabileceğiz bunun üzerinde. Bir deneyelim bakalım yapılabilecek bir şey var mı. Şimdi koltuğumuzu geri arabamıza koyacağız. Buradaki eşyalarımızı toplayıp arabamızı örteceğiz ve yukarı çıkacağız. Hava çünkü karardı. Bu çalışmayı akşam iş dönüşü yapıyorum. Şimdi ben bu işlemleri halledeyim. Birazdan atölyede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet dostlar, hepinize selamlar. Atölyemizdeyiz. İşte meşhur parçamızı da söktüm. Eve çıkardık, bunu atölyemize getirdik. Bunu burada şimdi söküp bakacağız içinde ne varmış, nasıl bir mekanizma varmış, bu neden bu şekilde kilitlenmiş, neden ileri gitmiyor, neden yay hareket etmiyor. Bir bakalım ne olmuş ne bitmiş, bunu güzel bir şekilde inceleyelim. Umarım yapabileceğimiz bir şeydir ve sorunu çözeriz. Birçok kişiye de ışık olur. Nasıl yapacağımız yolunda bir ipucu olur. Evet, şimdi çalışma zamanı. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi emniyet kemerimizi açmayı başardık, buckle ünitesini. Şu dış kapak, alt kısım, şu üst kısmı tırnaklı bir mekanizma, iç içe geçmekten oluşuyor. Şu gördüğünüzde esas ünite. Ne varsa bundan kaynaklanıyor dostlar. Benimkinde şunu söktüğümde göreceksiniz. Bunu çıkarayım şimdi. Size bir şey göstermek istiyorum çünkü. Şu kapak press, yani basma mekanizması bunun üstünde dostlar.
Bakın. Şu şekilde görmüş olduğunuz kırmızı press butonunun 3 tane ayrı mekanizması var. Arada da bir tane yay var. Burada sıkıntımız şurada görmüş olduğunuz yay artık işlevini yapmıyor. Ve şu yere düşen parça. Gördüğünüz gibi bunda da kırık mevcut. Şu da diğer tutucu klips. En önemli özellik de yapışması güç olan bir nokta. Şurada küçük bir tırtık var, görüyorsunuz. Ama karşılığı boş. O da kırılmış ve şu metal haznenin içinde. Şurada da kemerin sağa sola yapmasını sağlayan, yani çekince eğim vermesini sağlayan mekanizma. Ama şu kırıldığı için buna yapabilecek çok fazla bir şey yok. Bunun şu anda değişme aşamasından başka yapacak bir şansımız kalmıyor maalesef dostlar. Bu konuyu da araştırırken çok fazla detay öğrendim. Çok fazla çeşit var. Yine Honda yapacağını yapmış ve her model, her tip araç için farklı emniyet kemeri versiyonları üretmiş. Yani bir akordu alıp prelude'ünüzde kullanamıyorsunuz. Hadi iç mekanizmasını değiştireyim deseniz şu perçinli puntolı. Bunu söküp buna takamıyorsunuz. Şu aradaki mesafe size sıkıntı yaratıyor. Elbette uydurulur. Elbette bir şeyler yapılır ama bunun gibi orijinal gibi olmayacaktır. Emniyet kemerinin şu mekanizmasını buluş serüvenimizi ve ardından montaj aşamasında diğer videomuzda göreceğiz. O da bayağı bilgilendirici olacak çünkü size bu buckle üniteler hakkında, yani şu merkez üniteler hakkında da bilgi vereceğim. Onda da farklı modellerdeki farklı tipler hakkında da bilgi vereceğim. Ben de bu konuyu çok fazla bilmiyordum. Araştırdıkça epey detaya ulaştım. Şimdilik bu videomuzu burada noktalandıralım dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayalım. Videoları ne kadar çok paylaşırsanız o kadar büyük bir kitleye ulaşabiliriz. Hepinize sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım.